9 yaşımdan beri irtibat halindeyim. Sufrilerin 1400'üne hükmedebiliyorum. Gusül abdesti almamış kişilerin kokularını duymaya başladım. Bir karıncanın sesini duymaya başladım. En sonunda da 15 yaşında onların mahkemesine çıktım. Dünyada 4 kişiden bir kişiyim ben. Benim ilmimi er ya da geç herkes anlayacak. Evet efendim, Yer Altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta ilginç bir konukla karşı karşıyayız. Bir kadın diyor ki ben cinlerle ilgileniyorum, metafizik uzmanıyım. Yani ilk defa gördüm cin ilmiyle uğraşan bir kadın. Sizi tanımak istiyoruz. Ben Pelin Hürman, evliyim, 2 çocuk annesiyim, İstanbul'da ikamet etmekteyim. Bu ilimle uğraşmaktayım. Yani havasçı değilim. İlmim doğuştan gelmekte. Öyle mi? Evet. Peki dinlemek istiyoruz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hemen diğer soruya geçelim. Sizin cinleriniz var mı sahiden? Evet, var. Peki bize biraz bahseder misiniz cinlerle alakalı? Tabii ilk başta şunu ifade etmek istiyorum ben. Yani belli ritüellerle, belli zikirlerle ben davet etmiyorum. Davet yapmıyorum. Bir çağrıda bulunmuyorum. Sufrilerin 1400'üne hükmedebiliyorum. 1400 tane Evet. ayrı cin mi yani bu? Evet. 1400 ayrı ayrı kavim oluyor. Kendi Kavim. aralarında evet 800 milyona tekabül ediyor. 800 sayıları, milyon. evet. Yani merak ettim şimdi 800 milyon Hepsi cini. ama toplamdan bahsediyorum. Tamam. Kaç kabile 80, demiştiniz? 80 kabile mi demiştiniz? Hayır 1400. 1400 kavim var. 1400 kavimi Hepsi nasıl? toplamı 800. Tamam. Peki 1400 kavimi nasıl saydınız? 1400 kavimi nasıl saydım? Sonuçta onlarla 9 yaşımdan beri irtibat halindeyim. Görüşmekteyim. Yani zamanla Kendileri anladınız. bildiriyorlar. Kendileri 1400 kavim olduklarını söylüyorlar. Evet. Peki cinlerin yalancı olduğunu biliyoruz. Yani yalan söylüyor olabilirler evet. mi? Tabii söylerler. Ama ben o kadar çok örnekler yaşadım ki, o kadar deneyimler yaşadım ki. O yüzden de ben musallat çıkartma işlemleri yapıyorum, büyü bozma işlemleri yapıyorum. Ve hangi kavim, yani gelen hastada bakıyorum ki hangi kavim? O kavime doğru, ona göre Allah'ın korumasıyla, rahmetiyle, merhametiyle başlayıp dualarla, telkinlerle birlikte bir yola çıkıyoruz. Anladım. Peki. Orada bir yalan yok çünkü ben falcı değilim. Ben geçmişten bir şey beyan etmiyorum, ifade etmiyorum, bir şey kullanmıyorum. Geleceğe dair zaten onlar da bilemezler. Benim işim musallat çıkartmak ve büyü bozmak. Peki Pelin Hanım, siz demiştiniz ki çekime gelmezden evvel. Bana bu ilim bir anda geldi. Evet. Yani o bir anda gelme Bir anda- olayı nasıl oldu? Bir anlatabilir misiniz? Yani şimdi bir anda geldi derken 9 yaşından itibaren uykuyla uykusuzluk yani yakaza anında bana gözükmeye başladılar. İlk başta ben bunları fısıltı yoluyla duyuyordum. Yani anlamıyordum dediklerini. İşte kimi insan der ya kale dili kullanıyorlar, işte farklı dil kullanıyorlar, Farsça kullanıyorlar, İbranice kullanıyorlar. İlk başta bana da öyle yabancı kelimelerle başladılar, fısıltı yoluyla geldiler. Ve daha sonraları ben mesela gusül abdesti almamış kişilerin kokularını duymaya başladım. Bir karıncanın sesini duymaya başladım. Çevremdeki insanlar bana bu kız delirdi, eyvah karıştı dediler. Psikiyatrist gezdim. Xanax mı kullanmadım, Akinaton iğneleri mi vurulmadım. Çünkü korkuyorsun, küçüksün. Bu varlıkları görmeye başladım. Ve en sonunda da 15 yaşında onların mahkemesine çıktım. Mahkemesi. Ama ilk önce Zuzula kavminin mahkemesine çıktım. Yani ifritlerin mahkemesine. İfritler kırmızı giyinirler. Pelerinleri vardır. Allahu Ekber. Evet. Az evvel dediniz ki karıncaların sesini duymaya başladım. Evet, karıncaların seslerini duymaya başladım. Cenabet insanların kokusunu almaya Aynen başladı. öyle. Var mı peki ortamızda cenabet reis? Hemen Hayır, kovalım. yok. Emin misin? Eminim. Peki. Bu ilim ilk nasıl geldi ve nerede kullanman gerektiği söylenildi? Bu ilim ilk 15 yaşında geldi. Rüya yoluyla geldi. Şimdi şöyle anlatayım. Bana öyle bir rüya gösterdiler ki kendi zaaflarıma göre rüya. Şimdi az evvel 9 yaşında geldiğinden bahsettin. Hayır, 9 yaşında rüya görmeye başladım. Onları görmeye başladım. 15 Onları yaşına duymaya geldiğinde başladım. tam anlamıyla. Evet. 15 yaşında onların mahkemelerine çıktım. Allah Allah. Tabii bir meydan kuruldu. Ateş çemberinin içerisinde. Tabii ki bunda uykuyla uykusuzluk arasında, gündüz vakti değil, böyle otururken değil yani bunlar.
Yani ben çok kademelerden geçtim. Çok fazla sınandım. Aklımla oynandı. Evlendikten sonra işte çocuklarımın olacağını, o çocuklarımın çok iyi bir mertebeye geleceğini, çok iyi sahibi olacaklarını, yani benim böyle gururlandıran şeyler gösterdiler. Öyle bir yataklarda yatırdılar ki böyle ya anlatılmaz, yaşanır. Bunlar rüya halinde mi oluyor? Hepsi rüya aleminde oldu. Hepsi yakaza anında oldu. Bayağı bir ilginç, merak ediyoruz. Bize şunu söylemiştin gelmezden evvel. Bana hüddam olamazsın, işte cincilik yapamazsın, metafizikçilik yapamazsın diyenler var kadın olduğum için. Evet. Ben de bunlara karşıyım dedin. Soruyoruz, neden kadın hüddam olmaz diyenlere kızıyorsunuz? Bir kere hüddam kelimesine ben kızıyorum en başta. Tamam, Bunun hüddam değil, başka bir kelime soralım. Neden metafizikçi kadın olmaz diyenlere kızıyorsunuz? Çünkü Allah tayin eder, Allah belirler, hüküm Allah'ındır. Yani bu ilmin bayanı erkeği yoktur. Evet, bayanı erkeği yoktur kesinlikle. Bununla alakalı Yani sorularınız önemli mutlaka olan var. benim bir musallatlı geldiği zaman onu çekip almam ve ileriki zamanlarda da ferahladığını görmem. Kişiyi burada ferahlatmak önemlidir. Burada kadın ve erkek yoktur. Önemli olan kişiyi ferahlatmaktır. Ha bir de şu var. İşte ben çekip aldım, yaktım, öldürdüm, kestim, doğradım. Böyle bir şey yok. Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir varlığı bizlerin öldürme gibi bir hükme sahip değiliz. Şeytanı da Allah yarattı. Kendisine kulluk etmek için. Kibirinden dolayı cehennem ehli oldu. Allah onu da o anda o derdi öldürürdü. Allah zaten şeytan ve şeytan soyunu helak kılmıştır. Yani siz öldürmüyorsunuz da gönderiyorsunuz. Gönderiyoruz, aynen öyle. Enerjilerini ve etkilerini alarak gönderiyoruz. Bahsettiğiniz rüyalar aleminde, girdiğiniz mahkemelerde vesaire. Yani size bir ilimin geldiğinden söz konusu. Evet. İlim geldi size. Evet. Peki bu ilmi size cinler mi getirdi? Aynen öyle. Suflilerin en başı. Hiç kimse şimdiye kadar bu programlarda isim vermediler. Herkes benim cinim var, işte şöyle hükmediyorum, böyle çıkartıyorum, böyle gönderiyorum diyorlar. Ya bimati suflilerin en başı oluyor. Yani şöyle düşünün, ülkenin cumhurbaşkanı, onun alt kolları Bümana ve Hümana. Ben bu varlıklardan ilim öğrendim. İlim öğrendim derken yani insanları ferahlatma, musallatı gönderme, büyüyü bozma. Pelin Hanım, demiştiniz ki bendeki ilim dünyada hiç kimsede yok. Evet, yok. Bana böyle bir kelimeden bahsettiniz. Bunun ispatı sizce nasıldır? Dünyada dördüncü kişiden bir kişiyim. Dört kişiden bir kişiyim ben. İlmim benim doğuştan geliyor. Peki. İspatı da şu. Getirin bana bir musallatlıyı. Getirin bir büyülü sıkıntısı olan kişiyi. Öyle işte bedende lisana getirmek. Yok titretmek. Tamam, bunu herkes rukiye ayetleri bir şekilde musallat bedeninde olan Allah dostu bir insan rukiye ayetleriyle titretebilir. Mesela, değil mi? Yapar böyle, titreter. Önemli olan o kişinin bedeninden çıkartmak veyahut da o büyüyü bozup daha sonraki zamanlarda iyileştiğini görmek, temizlendiğini görmek, ferahladığını görmektir. Evet. Yani dünyada 4 kişiden birisisiniz. Evet. Peki sıralamaya göre kaçıncısınız? Yani dünyada dördüncü kişiyim. 4. Evet, 4. Peki kişiyim. ilk 3 kişi kim? Bir tanesi Polonya'da. Polonya'da. Evet, Polonya'da çok yaşlı bir kadın. Onu söyleyeyim. Siz Vefat nasıl etmek üzere. tanıştınız? Tanışıyor musunuz ya da? Polonya'daki evet, hanımefendiyle tanıştım. Yani ama tanıştım derken suret olarak görmedim. Yani telefonda görüşmüştüm bir iki kere Skype'den. Vay be. Yani cinler mi bildirdi bu kişide bu var diye? Sen onu Skype'den öyle mi buldun? Hayır, tabii ki de cinler bildirmedi. Yani ben YouTube üzerinde bu işe başladığımdan sonra, yani insanları ferahlatmaya başladıktan sonra ben böyle işte şu Muska'nın işte bazı şeyleri böyle gerçekçi böyle her şeyi konuştuğum için şöyle çıkartırım, bu şekilde yaparım, bunlar yanlıştır dediğimde kişi kendisi beni buldu. Hatta kızı buldu. Yani teyze bulmadı beni. Peki diğer 2 kişi? Diğer 2 kişi de, ikisi de erkek bu arada. Onlar da kesinlikle yabancı. Bir tanesi Faslı,
Ama yabancı köken yani İslamiyet'te değil yani. Hani Öyle mi? Müslüman değil. Evet. Yani o zaman Hasta. sizin dediğiniz bu ilmi Müslüman olmayanlar da yapabiliyor. Tabii ki de yapabiliyor. Tabii ki de. Yurt dışında çok daha fazla. Bu okulu bile var. Hastanesi bile var İsviçre'de, İngiltere'de. Öyle mi? Tabii ki de. Ve olması da gerekmekti bence. Peki Müslümanlar yapamaz derken tam da ona göre bir soru geldi. Yani sadece Müslümanlara özel bir şey değildir Tabii derken. değil, hayır. Şimdi seanslarda yaptığınız işlemler nedir peki? Tabii anlatayım. Şimdi musallat iki türlü gelir. Bir büyü ve sihir yoluyla gelen vardır. Bir de insanların bilerek ve bilmeyerek yapmış oldukları yanlışlardan dolayı, Allah'tan uzaklaşmalarından dolayı gelir. Musallat eğer bedende ise bir kere ben insanların ilk başta bana telefon açanlara resim attırıyorum. Anne adı, baba adı, doğum tarihi almıyorum. Onları havasçılar yapıyor. Saygı da duyuyorum, onlara da bir şey diyemem. Gözlerine bakıyorum. Göz bebeklerinin ben simsiyah ve o irisinin daha büyük halini görüyorum. Ve beyazları tamamen yok olmuş halde görüyorum. Simsiyah. Göz bebeklerin irisi büyük, beyazları tamamen simsiyah halde görüyorum. Ve ondan sonra ya bir açtı soruyorum. Hangi kavim? Ve ne yoluyla gelmiş? Büyü yoluyla mı? Musallat şeklinde mi gelmiş? Yani bir büyü yoluyla gelen musallat var. Bir de bilerek bilmeyerek yapmış olduğumuz hatalardan dolayı gelen var. Tabii ki Allah'ın hükmüyle her şey geçerli. Allah bunu bir sınav verdiyse, imtihan verdiyse zaten bu varlıklar gelir. Şimdi musallat bedende ise, eğer zuzulaysa sevgili kardeşim, ister inansınlar ister inanmasınlar. Bunlar çok tartışılıyor. Zuzulayı vallahi ben 4 dakikada çıkartıyorum. Yakaza zaten ben geldiğim an gidiyor. 1,5 dakikada gidiyor. Ben geldiğim an gidiyor. Tabii ki de Allah'ın ayetleriyle birlikte çıkartıyoruz. Musallat oluşumunda büyü yoluyla gelmiş. Bedene girişgah yok. Tamamen dışarıdan. Bunlar bu arada 610 ile 720 arası gelir. Yaş 610 ile, hayır yaş olarak değil, sayı olarak bir kavim. 610 ile 720 arası gelir. Şimdi normal musallat olarak gelen varlık kendi mertebesinde, yetkisinde, gücünde daha güçsüzdür. Bunların da kendi kademeleri vardır, kendi mertebeleri vardır. Mesela işçi sınıfından CEO'suna kadar. Büyü yoluyla gelen kavim en yetkilisi, en güçlüsü, en tap noktası. Mesela Zuzla Kamli 7 boynuzlusu. Büyü yoluyla gelir. Musallat yoluyla gelmez. Büyü yoluyla gelen, yok işte benim elimde muska çıktı, yok domuz yağı sürüldü bilmem ne. Materyaller önemli değildir arkadaşlar. Materyali aldın, siz kere suya bastırdın, denize attın. Bu önemli değil. Önemli olan gelen kavimdir, onu göndermektir. O görevli olarak gelmiştir. Hırslıdır, güçlüdür. Ve insanları ya da yani işte bir aileyi ayırmak için geldiyse o aileyi ayırmadan gitmez. Ne yapıyoruz? Bedenine bakın. Bedeninde girişgah yok. Tamam diyorum kardeşim. Biz okumalarımıza bir akşam yapıyorum, bir akşam yapmıyorum. Bu şekilde başlıyoruz. Eyüz besmelemizi çekerek. Bu varlıklar nerede yaşıyorlar o boyutta? Nerede yaşıyorlar o boyutta? 7 kat gök içerisinde, 7 kat yer altında ve ikisinin arasında yaşamaktadırlar. Ne yapıyoruz? Aralanmış kapım var diyoruz. Bu aralanmış kapı ne? Hem insanların şerrine karşı gelen, ahir zamandayız zaten, şimdi insanlar kötü. Hem de gayb aleminden gelen varlıkların şerrine karşı ya bir maltahat işi, hangi kavim? Zuzay kavmi. Onu arbedeye sokarken bir yandan da Bümana ve Hümana'yı da aralanmış kapıda saptırıyoruz. Özellikle akşam ezanından gece 3.30'a kadar sayılarını arttırıyoruz. Geri kalan zaman diliminde de sayılarını azaltıyoruz. Niçin arttırma? Akşam ezanından sonra çünkü bu varlıklar evrene yayılır ve dağılır. Gece 12 ile 3.30 arası bunların güçleri, yetkileri en top noktaya çıkar. O yüzden de daha fazla koruma alıyoruz. Koruma nedir? Eyüz besmele, yani kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım kelamıyla. 8 cennet kapısının üzerinde yazan kelamla koruyoruz. Ondan sonra şimdi geçmişinden herhangi bir sıkıntı olabilir, bunu bilemeyiz. Allah bilir. O yüzden de kişinin anne tarafının,
baba tarafının gedi göbek ötesi geçmiş kökenine karşı Sübhanezil vel melekut Sübhanezil izzeti vel cürü yani o duayla birlikte girişgahlarımızı kapatıp bekletiyoruz. İleriki seanslarda herhangi bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz mı diye aklımızda herhangi bir soru işareti kalmaması için. İlk defa anlatıyorum. Kimse bu şekilde anlatmaz net arkadaşlar. Ondan sonra ayna görevi gördürüyorum. Ayna görevi nedir? Senin mesela selam aldıklarından selam verdiklerine kadar, geçmişteki insanlarından gelecekte tanıyacağın insanlara kadar, gittiğin yollar, aldığın nefes, attığın adım, yediğin yemek, içtiğin suya kadar hepsinin hayrını istiyoruz. Tüm kem ve şerlerin tamamen gitmesini istiyoruz. O zaman da 7 urgan 7 ip diyoruz. Ya bir Matihat için kendi anlaşmış olduğu askerlerin belli bir kısmını kendi yetkileriyle 7'ye ayrıştırarak iğne deliği boşluğu kalmayacak şekilde hanenin içerisinde temizleme işlemine sokuyoruz. Yani ferahlatma, bedeni ferahlatma. Şimdi bu varlıklar geldiğinde beynin arka lobuna hükmetmeye başlarlar. Yani kirli, kötü düşünceler verirler, vesvese verirler. Namazını kılma. Zaten yorgunsun. Yarın kılarsın. Yarın kaza yaparsın. Ya da 2 kadeh bir şey iç. Ya ne olacak? Bedenin gevşeyecek, ruhun böyle rahatlayacak. Yarın tövbe edersin, Allah da kabul eder gibi. Yani şeytan zaten bunlar 3,5 saniyede 3,5 saniye tamamen hızla enerjiyle kainatı gezerler. 3,5 saniyede ve ışık hızıyla. Gezdikleri zaman ne oluyor? Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin zaaflarını görüyorlar, biliyorlar düşüncelerini. Zaaflarına göre de çok kolay geliyorlar. Çok kolay geliyorlar insanlara. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ımız Allah'tan değil mi? Allah'tan vahiy geliyor. Doğalara ve cinlere, doğaya ve cine hükmetme yetkisi verilmişti değil mi? Neden cinlere anlaşma yaptı? Niçin Hazreti Süleyman mühür koydu? Çünkü bu varlıklar 3,5 saniye ışık hızıyla gezdikleri için dünyayı insanların zaaflarına göre hastalandırmaya başladılar. Sıkıntıya sokmaya başladılar. O yüzden de Hazreti Süleyman Aleyhisselam siz orada durun. Yani siz kendi sınırınızda kalacaksınız. Bizim boyutumuza geçmeyeceksiniz dedi. Hatta kendisi ağır işlerde kullandı varlıkları. Cinlerden ve tayfalarından bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle söyleyeyim. İfrit kavimlerden bahsedeyim isterseniz birazcık. En alt limit yani en düşük seviyede Yakaza kavmi vardır. Yakaza kavmi arkadaşlar evlerimizde, tuvaletlerimizde Yakaza, mutfaklarımızda da Ammar kavmi vardır. Kavim derken bunlar bir orduyla bizim evimizin içerisinde değillerdir. Bir tanedir. Görevli olarak gelirler. Yakaza cini kişiye musallat olduğu zaman asla banyo yaptırtmaz. Allah Allah. Tabii asla banyo yaptırtmaz. Sudan irite olur. Çok kibirlenir. İnanılmaz bir kibir gelir Yakaza kavmi gelene. Ondan sonra daha güçsüz olduğu için yani böyle onları görmek, suretiyle görmek ya da onları hissetmek değil de mesela çok iyi fal bakarlar. Yani kişinin geçmişinden çok güzel anekdotlar verirler Yakaza kavmi. Mesela Zuzula kavmi. Zuzula kavminin en başı 7 boynuzludur. Gövdeleri göğe kadardır. En uzun kavimdir. Yani boy anlamında en uzun kavimdir. Mesela Gul kavmi. Gövdesi yoktur. Üçgen vücut şeklinde gelir. Elleri tamamen uzundur. Yani gövdesinden. Ammar kavmi 10 santimdir boyları. Bu arada dişi cinlere cinne denir. Cinne. Cinniya değil mi yani? Cinniya biliyordum. Hayır, cinne. Cinne. Yani boğazlarından doğururlar. Allah Allah. Tabii. Boğazlarından doğururlar. 10 ay boğazında taşır ve boğazından doğurur. 10 ay. Evet, 10 ay boğazına Yani taşıyor. Biz insanlar ve 9 ay diyoruz. Onlar 10 ay öyle mi? Evet, 10 ay boğazında durur ve o şekilde ağızdan çıkartırlar. Gul kavmi geldiği zaman çok hoyratça ve çok heybetli bir şekilde gelir. Daha çok büyü olaylarında Gul
demon, afarit, dasim. Bunlar daha çok büyü olaylarında, büyü yoluyla gelen görevli kavimlerde öyle kolay kolay insanlara hemen böyle musallat olmazlar. Ama geldikleri zaman da kişilerin aklından oynarlar. Ne yazık ki şizofren hastaları, epilepsi hastaları bunlar bu büyük ve ağır kavimlerden dolayıdır. Mesela Cühenna kavmi vardır. Cühenna kavmi hani Karabasan diyoruz kendi aramızda. Karabasan bize geldi işte boğazımı sıktı, nefes alamadım falan diye. Sadece ve sadece Cühenna kavmi insanlarla temas kurar. İnsanların bedenine dokunur. İnsanlarla ilişkiye girer. Çünkü Cühenna kavmi insan bedenini çok ister. Yani girme eğilimindedir ve sürekli onlarla alay eder. İnsanları hiç sevmez. Alay edicidir. Korkutmak, ürpertmek, tamamen akıllarıyla oynamayı çok severler. Tam bu varlıkların hepsi öyledir ama Cühenna kavmi fiziksel olarak kişiyle temasta bulunur uyku ve uykusuzluk arasında. Ama evlilikmiş mi evlilikmiş. Öyle bir şey yok. Yok ben işte hamile kaldım. Yok cinden. Yok doğurdum. Öyle bir şey yok. Yani cinlerle evlenmek mümkün değil mi? Beşeri kuluz biz bu dünyada öyle yok. Doğum yaptım bilmem ne öyle bir şey yok. Öteki boyutta öyle gösterirler. Yani gelinlik giydirirler. İşte sen 2 tane çocuğun var derler. Ya işte cin öyle gösterirler. Akıl oyunu yaparlar. Ya da cin bana aşık oldu. Hayır aşk maşk yok ortada. Yani erkeğe de kadının da bunların en önemli isteği bedene girmek. Niçin bedene girme istekleri var? Çünkü bedene girdikleri zaman tamamen o bedeni hüküm altına alıyorlar. Daha kolay hükmediyorlar. Daha kolay kendilerine doğru çeviriyorlar. Yani şimdi aşık cin musallatı diye bir şeyi tezi çürütüyoruz öyle mi? Evet. Aşık cin musallatı diye bir şey Hayır, yok. bedene girmek, bedeni istemek, bedeni sahiplenmek istiyorlar. Hepsi öyle. Niçin gelir musallat? Bedene girmek için. Teşekkür ederiz. Peki Pelin Hanım bu kadar ilim sizde var ise eğer bu ilmi nerede kullanacaksınız? Büyü bozma ve musallat çıkartmada. Yani bunlar için. Peki siz gerçekten cinlere hükmediyor musunuz? Evet ediyorum. Yani cinlere istediğinizi yaptırabiliyorsunuz doğru mu? Hayır cinlere her istediğini yaptıramazsın. Mümkün değil böyle bir şey. Yok işte kayıp eşyamı getir. Ondan sonra yok define çıkart. Gömü çıkart. Bul bana yerine. Bunlar kesinlikle yanlış bilgiler. Öyle cinleri kontrol altına alamazsın. Sadece belli şeylerde. Mesela ben ilmime yönelik konuşma yapabilirim. İlmime yönelik davranabilirim. Burada benim şimdiye kadar kişiyi ferahlattığım kişiler, benimle irtibata geçen kişiler, benimle konuşan kişiler bana telefonda söylesinler, anlatsınlar, beni anlatsınlar. Peki Pelin Hanım gelen danışanlarınızda ücret alıyor musunuz? Evet alıyorum. Alıyorsunuz. Evet alıyorum. Her şeyin bir bedeli vardır sonuçta. Bu kadar cinli tayfaya, bu kadar güce sahip bir kadının paraya niye ihtiyacı olsun ki? Ya da birilerinin parasına niye ihtiyacı olsun? Yani birilerinin parasını derken Ali İmran suresi 115. ayette de yani onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır denen bir ayet ve sure vardır. Şimdi o ayetteki karşılıksız kısım o değil ki. Yani sadece para değil mesele yani. Burada bir kişi ben kişiye bir okuyacağım da o kişi bana para vermek zorunda diye bir Zorunda zaten ben zorunlu kılmıyorum ki. Ben kişileri ferahlattıktan sonra ben herkese şunu söylüyorum. Yani beni tanıyanlar yazsınlar yorumları altına. Bakalım böyle mi söylüyorum, söylemiyorum mu? Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Biz kollarımızı sıvarız dirseklerimize kadar. Sizlerle bir yola çıkarız. O yolda siz ferahladıktan sonra, rahatladıktan sonra, siz bana Allah razı olsun dedikten sonra, ben de buna ikna olduktan sonra aralanmış olan kapıyı kapatır, var olan sıkıntıyı aldıktan sonra bu taramalarımıza da devam ederiz diyorum. Biz kişiyle uzun yola çıkıyoruz. O kişinin bacısı oluyorum, kardeşi oluyorum. Öyle değil. Al muskayı ver parayı değil olay. Gerçekten dedim. Gerçekten ben emek harcıyorum. Akşam 9'dan sabah 4'e kadar yeri geliyor. Ayaktayım ben. Bakara suresi 174 ve 175'te benim ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın buyruluyor. Yani şuna getireceğim meseleyi. Zaten bu işten para kazanmak bence haram. Niye? Çünkü Bakara suresi bunu engelliyor zaten. Bakara suresi Pelin Hanım metafizik uzmanı olacak, gelenden para alacak ama cinini çıkartacak. Bunu yasaklıyor. Ya Muhammed Allah aşkına ya benim 4 sene önce amcam vefat etti. Gittim cami hocasına dedim ki sela okunması gerekiyor işte ismini falan verdim. Böyle bana melül melül bakıyor. Ya resmen para istedi. Para Vallahi 50 Peki, lira para verdim. Doğru mu? Şöyle yapalım o halde. Şöyle düşünelim. Bir doktora gidiyorsunuz ama doktor kötü bir doktor.
Size Ama olsun, sen doktora da gitsen, psikiyatriste de gitsen mesele bu değil. parayı alıyor. Doktor kötü bir doktorsa eğer, senden para aldıysa eğer yaptığı işlem karşılığında tüm tıbbı mı engelleyeceğiz? Allah bunu yasaklıyor. O kişi sana o hatayı yaptı diye sen bugün bu hata yapmaya devam edersen bu işin sonu gelmez. Ben de sana bundan bahsediyorum. Vallahi Muhammed kardeşim şöyle söyleyeyim. Ben işimi hakkıyla yapıyorum. Hakkıyla yapıyorsun. Ben mutlaka. işimi hakkıyla yapıyorum. Ben kişi ferahladıktan sonra, kişi rahatladıktan sonra, kişi tamamen ya neler geliyor bana. Evet. 20 yıl bu sıkıntının içerisinde yaşamış. Annesi gitmiş, babası gitmiş, evliliği bitmiş, iş hayatı bitmiş. Adamın aklı gitmek üzere. Ya bu iş parayla ölçülmez aslında. Kesinlikle. Benim Ben de- aldığım çok cüzi ben de bir bundan para. bahsediyorum Çok işte. cüzi bir para. Yani Ve şöyle- gerçekten de ve onlar da gönül rızasıyla zaten geliyorlar. Kişi rahatladıktan sonra bana neler teklif ediyorlar ama hiçbir şekilde ben öyle kendi hakkımın üstüne çıkmıyorum. Söylesinler bana ya, en fazla kaç lira alıyorum. Ben bunu videolarımda da söylüyorum. Aldığım parayı bile söylüyorum. Ben bu olayı şöyle kapatmak istiyorum. Ali İmran suresinde 115. ayette onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır. Peki. Bunu da öğrenmiş olduk. Çok sağ olun. Peki Pelin Hanım, merak ediyoruz. Siz bir cin çıkartan kişiyseniz eğer, yani bu ilmi yapan birisiyseniz eğer, Evet. size bir sürü hasta geliyordur illa. Erkeği de geliyor. geliyordur, Evet, kadını evet. da geliyordur. Evet. Peki erkeklere siz mi bakıyorsunuz? Evet, bakıyorum. O da bir hasta neticede. Hasta ama Hasta, şöyle haremlik tamam. selamlık meselesi var biliyorsun. Yani İslam'da zaten Evet, günah, doğru. Şimdi günah, yani günah olan bir şeyden cin çıkar mı acaba? Yani sonuçta orada işin büyüsünü bozmuyor muyuz? Bir kere şöyle söyleyeyim, musallat oluşumunda ben zaten uzaktan telefonla hallediyorum. Eğer musallat bedendeyse, bedendeki işte erkekse yani ben asla ve asla o kişiyle beraber yalnız kalmıyorum. Ve bedenine de dokunacak bir temasta bulunmuyorum. Bu şekilde oluyor. Yani. Evet. Bu da günah değil yani. Evet, yani sonuçta İslam... Çünkü dünyada yani erkek de var, bayan da var yani. Önemli olan bir arada yalnız kalmak. Bu günahtır. Bu işi sizden başka yapan kadın var mı? Yok. Ben görmedim. Şahsen ve bizzat tanımadım. Varsa da hakkıyla da yapıyorsa helali hoş olsun. Allah yolunu açık etsin. Dünyada iki kişiden bahsettim. Evet. Birisi sen, Evet. diğeri de Polonya'daki kadın. Evet. Demek ki bir de varmış. Fas'taki erkek. Ha, haydi kusura bakma anlamında ben düşündüm. Öyle çok kapsamlı düşünemedim o esnada. Evet, Aziz. Peki Pelin Hanım, cinler karşılıksız iş yapmazlar diye bir kelime duyuyoruz sürekli. Evet, Halkımızın çok doğru. arasına çok dolaşıyor bunlar. Ben bazen şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Bazen de gerçeklik payı var gibi de geliyor. Arada kaldım. Sormak isterim Pelin Hanım. Cinler gerçekten karşılıksız iş yapmıyorlar mı? Şeytani varlıklar, yani Allah'ın hükmünü yok sayanlar tamamen tabii ki de karşılıksız asla iş yapmazlar. Git Kur'an'ı işte tuvalete at, yani klozete at derler. Kur'an'ın üstüne bas derler. İşte Allah'a küfür et derler. İmanları onların gitmiştir zaten. Ama benim ilmim doğuştan gelmekte. Bana bunu neden geldi, sana niye geldi? Hep o soruluyor. Niçin sana geldi ya bu ilim? Yani sen kimsin ki diyeceksin. Ha. Niye geldi? İşte bunu ben de net bilmiyorum. Yani 9 yaşımdan beri ben bunlarla haşır neşirim yani. Görmediğim boyut kalmadı. Bu da benim, ya bakın, bu da benim bir imtihanım. Ben de ağır bir imtihanla deneniyorum, sınanıyorum Allah tarafından. Önemli olan, ben kişileri ferahlatıyor muyum? Rahatlatıyor muyum? O musallatı bedenden çıkartıyor muyum? Bedenden çıkartmak da önemli değil. Arkadaşlar, bu varlıkları göndermek de önemli değil. Bunların akıbeti belli. Bunlar illa gider. Bunların enerjisi, yetkisi alınarak kendi boyutlarına defolup giderler. Yani bir musallat gelmiş kişiye kendisi de gönderebilir. İlla bir metafizik uzmanına gitmesine gerek yoktur ki. Yani bilerek ve bilmeyerek hatalarından dolayı gelmiştir. En alt kavimdir, en düşük kavimdir. Rukiye ayetleriyle, namazıyla, duasıyla bakar ki o kavim, ben bu insanın altından üstünden giriyorum ama hala alnı secdede, hala dili ikrarda, Allah diyor. Yavaş yavaş enerjisini alarak defolup gider. Ama bir büyü yoluyla gelen bir demon, bir afaret kavmi ne yapar? İnsanın aklıyla oynuyor ya. Ezan sesine irite oluyorlar, korkuyorlar. O kadıncağız nasıl namazını kılsın, nasıl dua etsin?
Namazını bir kere kılamıyor. Secde edemiyor, dua edemiyor. O yüzden o aralanmış kapıda bizler devreye giriyoruz. Demon Kamil'e Afarit geldiği zaman bir kere dinden çıkartmaya gelir. Uzaklaştırır. Kesinlikle bu böyledir. Namaz kılıyorsa namazdan uzaklaştırır. Ayet okunan yerde dili dolanır. Kalp atışları hızlanır. Nabzı 110'lara çıkar. En sonunda artık ezandan böyle korkar, kapatır kendini böyle. Tamamen kendi haline, kendi odaya kapanır, hayattan kopar, sosyalleşmez, yerde miyim, gökte miyim? Yani çok kötü durumlar bunlar, yani çok zor işlerdir bunlar. Her yiğidin harcı değildir demon kamini bir çıkartmak, gul kamini göndermek. Benim ilmimi er ya da geç herkes anlayacak. Zaman her şeyin ilacı. Bana her şeyi diyebilirler. Yalan söylüyorlar, söylüyor şakrabandır, dolandırıcıdır, odur budur. Herkes zamanla anlayacak. Pelin Hanım, bize gördüğünüz cinlerden biraz bahseder misiniz? Nasıl bir görünüme sahipler? Biraz önce bahsettiğim gibi devam edeyim isterseniz. Bumar itikami vardır. Bumar itikami işte o çok önemlidir. Çünkü neden? Bunlar define işlerinde yer alırlar. İnsanlara asla musallat olmazlar. Bir büyü yoluyla gelmezler. Bumar itikami'nin tek gözü vardır. Cam gibi masmavi, aynı nazar boncuğu şeklindedir. Allah. O yüzden de ben nazar boncuğuna çok karşıyım. Nazar boncuğu gerçekten de onlar için bir davettir. Onlar için bir kapıdır. Ve bu defineyle uğraşmak da çok tehlikelidir. 2 sene içerisinde illaki helak kılınır. Çünkü Enzar kavmi ile Bumarit kavmi vardır. O defineyi koruyan. Onu da ifade edeyim. Ammar kavmi demiştim 10 santim boyunda. Ve bu varlıkların hepsi yani dişisi boğazlarından doğum yapıyor. 10 ay boğazlarını tutuyor ve boğazlarından doğum yapıyor diyorum. Pardon, boğazlarında tutup ağızlarından çıkartıyorlar. Ve başka Hüsna kavmi vardır. Hüsna kavmini hiç kimse doğru düz bilmez. Öyle havas kitaplarında falan da yazmaz. Hüsna kavmi çok hoyrat bir kavimdir. Kişiye geldiği zaman öfke patlaması yaşattırır, cinnet geçittirir insanlara. Mesela işte çocuğunu alıp da balkondan aşağı atan var, işte kocasını öldüren var ya da işte hani tarayan var, işte tamamen cinnet geçittirirler. Bu varlıklar, bu arada Bumar itikami'nin yüzü tamamen göçüktür. Yani bir gözü, yani göz bu tarafta alnın tam ortasındadır ama yüzü tamamen göçük haldedir. Yani burnu, ağzı, yani bizim insani bu figürlerde yani simada değildir onlar. Eciş bücüş yaratıklardır. Kimi insana siyah gölgeler halinde gelirler. Kimi insana çarşaflı bir kadın olarak gelirler. Kimi insana çok güzel bir kadın suretinde gelirler. Ama genel anlamda boyut olarak ya göğe kadardır boyları ya da çok küçüklerdir. Öyle ayakları ki mesela Gul kavminin bedeni yoktur. Yani ayakları yoktur yani. Kolları uzundur. Hüsna kavmi yani 1,5 metre kadardır. Ve onun da mesela sadece omuz kısımları vardır. Ayak kısmı vardır. Şeyleri yoktur. Yani şuradan bilekten sonraları yoktur. Buraya kadardır. Ama genel anlamda yani suretleri gerçekten de çok kötüdür. Çok çirkinlerdir aslında. Hünnab kavmi vardır. Ondan sonra Dasim kavmi vardır. Ondan sonra Afarit kavmi vardır. Cühenna kavmi vardır. Zaten Cühenna kavmini söylemiştim. Afarit kavmi ile demon kavmi geldiği zaman akıl oyunları yapar, halüsinasyonlar gösterir. Tamamen bu şeylerde yatan, sinir hastanelerinde yatanların çoğu demon kavmi ve afarit kavmi yüzündendir. Onların da boyları çok heybetli, çok geniş gövdeye sahiplerdir. Ve kafaları tamamen sivri böyle huni şeklindedir. Yani demon kavmi ile afarit kavminin aslında bedensel yapıları aynı gibidir. Sadece işte şeyleri farklıdır. Ya boy olarak, metre olarak farklıdır. Ama genel anlamda kafaları huni şeklindedir. Peki
Sizden bir karşılık istiyor mu cinler? Hayır. Yani hiçbir karşılık... Tabii hanemin içerisinde küfür etmeyeceğim. Eşim de etmeyecek. Yani ailece. Gıybet edemeyiz. Ondan sonra işte gün içerisindeki günahlardan sakınmam lazım. Ve gerçekten de işimi de doğru yapmam lazım. Bize burada kameralar karşısında, herkesin huzurunda cinlerinizin varlığını kanıtlayabilecek, cinlerinizin olduğunu ispatlayabilecek bir şey gösterebilir misiniz? Vallahi sevgili Muhammed, getirsinler bir musallatlıyı bedeninde. Getirsinler sıkıntılı olan kişiyi, herkesin gözünün önünde o musallatı çıkartayım. Şimdi siz buraya gelmezden evvel bana şöyle bir mesaj gönderdiniz. Dediniz ki ben karşımdaki kişinin çorabının rengine kadar söylerim. Cinlerden bilgi alırım, çorabının rengine kadar söylerim dediniz. Doğru mu? Evet, çorabına kadar söylerim, geçmişini de çok iyi söylerim. Evet, o bunları zaman. Hadi söyledim benle ama alakalı. o belli bir şartlar altında olur. Yani ben sınanmak için işte burada hadi gel ilmini konuştur bakalım. Hadi burada bana bir şey göster, bir sınav yani işte bana bir şey kanıtla dendiği zaman öyle bir şey yapmam. Yani yapamam öyle bir şey. İyi de şimdi yani var olduğunu bildiğiniz bir şeyi bize ispatlamak için gösteremiyor musunuz? Mesela benim İlmimin kalemim doğrultusunda, var. hayır ilmimin doğrultusunda yapabilirim. Büyü bozabilirim, musallat çıkartabilirim. Kişiyi ferahlatabilirim. Neden biz her karşı karşıya geldiğimiz hocadan ya da hoca olduğunu iddia edenden Ama böyle bir şey ben görüyoruz? suflilerle çalışıyorum. Yani belli kurallar, belli sınırlar var. Yani ben falcı değilim ki. Yani kafanıza göre çağırın. Ben ifrit kavimle anlaşmalı değilim ki. Peki benle alakalı bir bilgi alamaz mısın şu anda? Ben kişilerin aslında bilgilerini çok iyi alırım. Geçmişi de çok Alın o iyi zaman. söylerim. Söyleyin o Ama zaman. bu şekilde sorulduğu zaman söyleyemem. Öyle bir yetkiye sahip Nasıl değilim. soralım? Kağıda yazıp önüne mi koyalım? Nasıl Hayır, olacak? hayır. Yani ben musallat ve büyü bozma olayında bana insanlar fotoğraf atarlar ve ben o fotoğrafta bakarım. Tamam, Ona göre fotoğraf söylerim. karşınızda. Ama sizde bir musallat olayı yok, bir büyü olayı yok ki ortada. Siz olduğu sıkıntılı bir insan. zaman mı Evet, anlıyorsunuz? aynen öyle. Evet. Peki. O zaman şöyle yapalım Pelin Hanım. Seni bir karşına bizim tanıdığımız bir musallatta kişi çıkartacağız. Ve o musallatta kişi hakkında, hiç bilmediğin kişi hakkında, hiç tanımadığın kişi hakkında bize bazı bilgiler söylemeni ve musallatını hakikaten kameralar karşısında almanı istiyoruz. Tamam. Olur mu? Tamam. Hodri meydan. Söz veriyorum. Hodri meydan. O Söz zaman veriyorum. bu videonun altına 25.000 beğeni gelirse eğer Pelin Hanım bir sonraki programda bir musallatlı kişinin musallatını kameralar karşısında alacağını ve o musallatlı kişinin hayatıyla alakalı kimsenin bilmediği detaylar söyleyeceğini söylüyor. Bakın bu gerçekten büyük bir olay. Yani Pelin Hanım'ın iddiası çok büyük. Diyor ki karşıma bir musallatlı kişi çıkartın. Ben o kişinin seceresini okuyacağım. Size budur 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 diyeceğim ve musallatını da alacağım kameralar karşısında. Bizler de şöyle yapalım o halde. Pelin Hanım, ofisimiz gayet geniş. Bir sonraki programda bu olayı yapacağımız zaman Tamam. buraya hiç tanımadığımız 3 tane konuk getirelim. Tamam. Onları dışında bir de musallat yaşayan bir konuk getirelim. Tamam. Yani toplamda 4 kişinin karşısında, kameralar karşısında o kişiyle alakalı bilgileri vermeni rica ediyorum. Tamam. Ve musallatında, kameralar karşısında artık söküp alıyor musun? Yakıp alıyor musun? Kafasını mı uçuruyorsun? Onu da artık sen nasıl yaparsan. Benim hep programlarımda şunu söylüyorum. Bu iş çok istismara açık bir mesele. Evet. O yüzden yani halkımızı kötü hocalardan, bu işi kötü anlamda yapanlardan uzak durmaları için sürekli söylüyorum. Yani bana sorarsanız üzerinizde bir sıkıntı olduğunuzu düşünüyorsanız sadaka verin, namaz kılın, abdest alın Bunlar vesaire. önemli tabii ki. Böylece zaten çözüme ulaştırırsınız. İddialarınız çok güzeldi. Vallahi ben programdan keyif aldım. Hatta Çok çekerken teşekkür keyif aldığım programlardan bir tanesi oldu. Ağzına Teşekkür yüreğine ederim. sağlık. Çok sağ olun. Bir sonraki programda tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Var mı Çok bize söylemek teşekkürler. istediğin bir şey? Son Hediyem olarak için de anlatmak çok istediğin. hediyeniz için Ben de çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Senin için de bugün programı izleyen herkese de özel bir indirim yapacağım. Güzel bir kampanya yapalım. Senin için de bugün güzel bir indirimimiz olsun. Bütün takipçilerimize de senin adına ufak bir ikram yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var mı söylemek istediğin bir şeyler?
Yayınınız için, programınız için, ekip arkadaşlarınıza, hepinize çok teşekkür ederim. Çok samimi bir ortam gerçekten de. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek, buluşmak ümidiyle. Ağzına yüreğine sağlık. Allah'a emanet ol. Allah Siz yollarını de açsın. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.